İnşallah sizi tekrar Endonezya gelirken 3 kişi bekliyorum. Süreçle alakalı olsun yahut da evlilikle alakalı olsun. Gelecek olan damat adaylarına diyelim. Gittiğiniz ailenin dilini bilmiyorsunuz. Bir defa buradan 1-0 geriden başlıyorsunuz. Ne gibi tavsiyelerin var abi? Net rakam belki diyemezsiniz ama ortalamaya ne kadar masrafınız oldu? Havası. Az buçuk İngilizcem olmasına rağmen insanların derdini tam olarak anlatamıyorsun. Evet. Yemekler. Başım üzerinde yerin var abi. Selamünaleyküm abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Yine videoya hoş geldiniz. Artık sonunda mikrofonumuzu aldık. Videoların altında, yorumlarda çok istemiştiniz. İşte bir mikrofon lazım, işte ses kalitesinin daha üst seviyede olması için. Sizden sözlerini dinledim. Yan tarafta da masada da doğum günü kutlaması yapıyorlar. Umarım kötü ses gelmiyordur. Bildiğiniz üzere Zeki Bey yüzünün gösterilmesini istemiyor. Sadece sesini duyacaksınız dediğim gibi. Sizden anlayış bekliyorum. Artık yarın Türkiye yolcusunuz. Her şey bitti. Daha sonraki videolarda evlilik kısaca artık yaşadıklarımızı, gezdiğimiz yerleri, gördüklerimizi sizlerle paylaşacağım daha sonraki videolarda ama bu ilk ve son röportaj olacak. Çünkü dediğim gibi özel durumlardan dolayı pek röportaja Zeki Bey sıcak bakmıyordu ama bir şekilde ikna ettim. Dedim abi bari en son gitmeden dedim bir röportaj yapalım. O şekilde oldu. Bir de pek de fırsatımız olmadı açıkçası. Çünkü ayın kaçında geldik abi sen? Yaklaşık 17 Aralık'ta geldin. Pardon 17'sinde yola çıktın. 18'inde buradaydın. Kısaca bir Zeka Bey'i tanıyalım. Öncelikle hoş geldin abi. hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyisin inşallah abi. İyi elhamdülillah. Endonezya'da sizin gibi bir Türk'le tanışmış olmak güzeldi. Bir tercümandan fazlasısınız. Sağ ol abi. Gezdiğimiz, gittiğimiz yerlerde insanlarla sıcak ilişkiniz, insanlara kendinizi sevdirmeniz bize de pozitif katkıda bulundu. Bunun için de teşekkür ederim. Nereden geldin abi? Gümüşhane. Gümüşhane'den geldin. Kaç yaşındasın Zeki abi? 44. 44 yaşındasın. Bugün 26'sı. Yarın inşallah 27'si akşam uçağı var. 10 gün olmuş. Tamına 10 gün. 10 günde her şey bitti. Resmi prosedür, vize işlemleri, eş adayının memleketindeki işlemler, pasaport her şey bitti Allah'a şükür. Vize. Nikah işlemleri. Allah'a şükür 10 günde evlendirdik. Gönderiyoruz Zeki Bey'i. Tabi bunlar hepsi planlı programla. Yani sonra kardeşim beni de 10 gün içerisinde evlendir yahut da işte süreci takip et demeyin çünkü biz kaç ay 2 ay öncesinden yani başladık programı yapmayı. 2 ay öncesinden görüşmeye, planlamaya başladık. Aynen. Yalnız bu şeyde bir araya girmek istiyorum. Bir reklam amacı gütmeden yani herhangi sonuçta gelmek isteyen arkadaşlar ben elçilikte de gördüm. Adam kendisi işlerini halletmeye kalkıyor. Halledebilir ama bir şey eksik yapıyor. Gidiyor geliyor defalarca gidip geliyor. Bu noktada illa sizin danışmanlık yapmanıza gerek yok. Ama mutlaka bir danışmanlar olsun yani işlerin yolunda yürümesi adına ve her şeyden önemlisi, en önemlisi buranın dilini bilen birisinin yanınızda olması tercümanlıktan fazlası. Yani gidiyorsun, çıktın geldin Türkiye'den, gidiyorsun adamın evine ama ne o senin dilini biliyor ne sen onun dilini biliyorsun. Evet abi. İletişim çok önemli. İnsanlar çocuğunu buradan kilometrelerce uzağa vermesi, bunları ikna etmek açısından iletişim çok önemli. Gelecek arkadaşlara bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Nacizane fikrim bu. Evet.
Olmaz mı? Yaparlar. 20 günde de yaparlar belki işlemleri. Ama etik olarak gittiğiniz ailenin dilini bilmiyorsunuz. Bir defa buradan 1-0 geriden başlıyorsunuz. Anlatmak istediğiniz şeyleri, derdinizi, sıkıntınızı tam olarak anlatma adına Endonezce dilini bilen birini yanınızda bulundurmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu çok önemli. Yani bu süreç üzerinde, bu süreç içerisinde bunu anladım ben. Az buçuk İngilizcem olmasına rağmen insanların derdini tam olarak anlatamıyorsun. Evet. Ben Bu önemli. evet abi. Teşekkür ederim. Bu güzel bir aydınlatıcı bilgi oldu. Yani yapılır edilir ama süreç uzayabilir. Burada sizin ekstra bir gün kalmanız 2 ay 3 ayda işlerini bitiremeyen insanlar vardı. Orada Edirneli bir asker emeklisi arkadaşla tanıştım. Ki eşi de iyi derecede İngilizce biliyor, evleneceği kişi. Birçok evrakları eksik, gidip geliyorlar yani. İşte uçak parası, vekalet bilmem nesi falan uzuyor süreç yani. Onun için bu işin en pratik yöntemi ve sağlıklı ve güvenli yöntemi işi bilen Endonezce diline hakim birinin yanınızda bulunması. Evet. Bu Ömer Bey'in olacak diye bir şart yok. Ömer Bey zaten bayağı bir dolu bu konuda. Ömer Bey olur veya bir başkası olur ama kesinlikle yanlarında bir rehber bulundurmalarını şiddetle tavsiye ediyorum Türk kardeşlerime. evet abi. Teşekkür ederim abi konuşmanız için. İlaveten ya dil biliyorlarsa olur. Dil biliyorsa ya insanlarla iletişim çok önemli. Çünkü İngilizce yetmiyor. Çünkü Endonezya. bazen kırsaldan birine diyorsanız kırsaldaki insanlar İngilizceyi bilmiyor. evet. Yine şehir merkezlerinde çat pat İngilizce derdini anlatabiliyorsun ama kırsaldakiler İngilizceyi bilmiyor. Evet. Ya abi. Endonezya dilini bilen arkadaşlar varsa halleder yani. Bizim büyükelçilik sonuçta yol gösteriyor. Ama Endonezya diline hakimsin. Aynen öyle. Yengemle nasıl tanıştın abi ya da nasıl başladı bu Endonezya serüveni nasıl başladı? Endonezya serüveni daha önce tanıdıklarım, bildiğim insanlar vardı. Endonezya'dan evlenen. Çevremizde de bildiğim, tanıdıklarım vardı. Bir aracı vasıtasıyla tanıştık. Yaklaşık 8 aylık bir görüşmemiz oldu. Anlayışımız birbirine uydu. Yani karşılıklı sevgi ve saygı noktasında bunu sağlayabildik ikimizden. Karar verdik. Kalkıp buralara kadar geldik yani. Yine sizin için sakıncası olmayacaksa gelmek isteyen ya da buradan evlenmek isteyen Türkler masrafları da çok merak ediyorlar. Ya uçak masraflarını bir kenara bırakın. Sadece düğün organizasyonu için yaklaşık ne kadar ortalama yani tam bir net rakam belki diyemezsiniz ama ortalama ne kadar masrafınız O oldu diyorum ben. biraz yapacağınız düğün merasimine, eş adayınızla anlaşmanıza, eş adayınızın anlayışına göre değişir. Mesela bizim evlendiğim eşimin maddi durumu çok iyi olmasına rağmen biz sade bir merasim tercih ettik. İşte yarım günlüğüne yemek, işte nikah merasimi falan filan. Ya ben eşime 50 cuta yaklaşık olarak 100.000 TL kadar bir para göndermiştim bu iş için. 6 cuta yaklaşık 12.000 TL arttı. Uçak biletlerini de önceden alırlarsa 1-2 ay öncesinden gayet uygun olur. İlk kez gelecek arkadaşlara bir de aktarmalı uçuşla 8.000 liraya da bulabilirler. Uçak bileti bulabilirler ama ilk kez gelecek arkadaşlar için randevularda bir aksaklık olmaması adına Türk Hava Yolları'nı tercih ederlerse zamanında aktarmasız bir şekilde Endonezya'ya ulaşırlar. Diğer Katar Hava Yolları olsun, başka Umman var, Suud aktarmalı var. Bunlar uzuyor, 24 saat rotar yapabilir.
Ben mesela 17'sinde geldim, 19'unda. Bir akşam Jakarta'da yattık. Ertesi gün nikahımızı hallettik. Randevuyu öyle aldık hızlı Aynen. bir şekilde. Mesela nikah tarihiniz belliyse garanti olması adına Türk Hava Yolları güvenli bu konuda. Biraz da şeydi, Evet abi. tuzlu ama önceden alırsalar biletlerini uyguna Endonezya'ya gelebilirler yani. O zaman 50 juta gönderdiniz. 6 juta arttı. 44 juta. 45'te yaklaşık 90-95 bin TL. 100 bin TL. Ortalama 100 bin TL. Tabi bu aile arasında en fazla 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir düğün. Tabi bu davetiye okunduğu yani davetiye sayısına göre değişebilir. Ortalama 100 bin TL. Ha, bu uçak masrafları hariç. Yani Evet. uçak masraflarda 2 kişi için tek geliş 2 dönüş bir 50-60 bin TL olur. Önceden alırsalar. Önceden tabii. alırsa aynen. Tabii. Önceden alırsa ama siz buraya geldikten sonra dönüş biletini alırsanız veyahut da son gün alırsanız o daha pahalı olur. Tabii. Son gün alırsa 100 bin liraya da bilet var. Aynen. Ya bir düğün masrafı kadar. Yani, 100 bin liraya yani. da bilet var yani. Tabii. Kısa bir hatıra olsun. İşte sizler de aydınlatıcı bir video olsun diye bu şekilde konuştuk. Dediğim gibi tamamen koordineli bir şekilde bu 8 ile 10 gün arası bir süreç oldu. Daha Zeki Bey Türkiye'deyken bütün belgelerini bana gönderdi. Ben daha sonra eşinin adresine gönderdim. Bunların hepsi Zeki Bey Türkiye'deyken gerçekleşti. Gelir gelmez akabinde ertesi gün direkt nikah oldu. Dolayısıyla süreç yani bu kadar kısa sürebildi diyebilirim. Sürdü diyebilirim. Peki Zeki abi burada yaklaşık bir 8-10 gün geçirdin. Süreçle alakalı olsun yahut da evlilikle alakalı olsun. Gelecek olan damat adaylarına diyelim. Ne gibi tavsiyelerin var abi? Ya şimdi herkes kendisi, o da onların özeli ama tavsiye açısından eş adaylarını çok iyi tanısınlar. Burası yaklaşık 300 milyondan fazla nüfus olan bir ülke. Evet. Her çeşit insan var. Aradığınız, aklınıza gelebilecek her çeşit insan var yani. Onu iyice tanısınlar. Ailesini de tanısınlar. Ailesini özellikle çok iyi tanısınlar. Aile önemli. Zaten yani ailesini dikkate almayan kızı eş adayı olarak seçmesinler. Siz gerçekten aile olmasını istediğiniz bir bayanla evlenmek istiyorsanız bir defa ailesini onure etmelisiniz. Ailesini saymalısınız. Kız da ailesini size saydırmalı. Hemen karar vermesinler. Ben 8 ay kadar görüştüm. Ailesini de tanıdım. Ailesini de o süreç içerisinde eşim bilgilendirdi. Onlarla da görüştük. Dilimizin döndüğü ölçüde. Sonra da prosedürü bu şekilde tamamladık elhamdülillah. Elhamdülillah. Yemekler. O çok, ona değinmeden edemeyeceğim. Yemek mevzusu çok baharat ve böyle soslu yemekler yiyorlar. Ama ben genelde balık falan tercih ettim. Türk lokantasına gittik. Her şeyi bulduk. O mükemmeldi. Yani buranın Endonezya gibi binlerce kilometre uzakta Türk lokantasında ve oradaki Türklerle tanışmak, onlarla orada Türk çay içmek, o da çok güzeldi. Yemekleri uygun buranın. Uygun. Türkiye'ye göre muhtemelen Yarı yarı. o gittiğimiz restoran Türkiye ile neredeyse aynı. Türk parası yok. Türkiye'den iyi. Da- Türkiye ile yarı yarıya. Hadi ya. Türkiye, tabii. Ben Yani bilmediğim için yani ortalama süre. Tuta olarak verdiğim parayı Türkiye olarak Türk lirası 2 katı olarak hesapla. Havası. Tropikal bir havası var. Sence nasıl abi? Ben rahatsız olacağımı düşündüm ama burası sıcak tabii, kaldığımız yerde klima vardı. Dışarısı sıcak buranın. Geldiğimiz yer Jakarta şu anda rahatsız edici bir sıcağı yok bana göre. Evet. Mesela şu anda ağaçlık bir ortamdayız arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Şu an burada herhangi bir terleme falan yok. Gayet serin Yok yani. ama havada bulutlu. Hava bulutlu olabilir. O da olabilir. Açık olduğu zaman belki olabilir. Ya ağaçlandırma olduğu zaman abi güzel oluyor ya, serin oluyor. Hava sıcak olsa bile
O civar serin oluyor ama şehir merkezi tamamen sıcak. Evet arkadaşlar, aslında çok konuşmamız gereken konular var ama bizim vaktimiz yok. Birazdan tekrar alışverişe gideceğiz. Türkiye için birkaç malzeme alacak Zeki Bey. O konuda yardımcı olacağız. Birazdan dediğim gibi yola çıkacağız. Yine gelen abilerimiz olacak. Ramazan'a kadar full doluyuz Allah'ın izniyle. Sorularınız varsa veyahut da konuyla alakalı benimle iletişime geçmek isterseniz profilimdeki WhatsApp numarası üzerinden veyahut da Instagram, Facebook bağlantılarından işbirliği için benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim Zeki abi. Rica ederim. Kısa olsun, aydın havası olsun demişler. Tamam. Ona rağmen yine uzun oldu. Endonezya'da kendinize dikkat edin. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Buraya geldiğimizde ilk uğrayacağımız insansın. Medan'a geleceğiz inşallah. Başım üzerinde yerin var abi. Misafirim olursun. Gezdirelim. Medan da Sumatra'da. Medan demeyeyim de Sumatra adası tam bir turistik bir yer. Medan turistik biliyorum. Amazon ormanlarıyla, doğal yapılarıyla gayet yani tam bir gezilecek yer. Gez gez bitiremezsin yani. Kapım açık abi her zaman. Allah razı olsun. İnşallah sizi tekrar Endonezya'ya gelirken 3 kişi bekliyorum. İnşallah. 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 Ee, Ya senin de bebeğin oldu. Bu arada Allah'ın Allah babalı büyüsün. amin. Amin abi. Allah İslam terbiyesi üzere yetiştirmeyi nasip eylesin Amin. inşallah. Amin ya Allah. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdiden yolun açık olsun Zeki abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Benden yana varsa hakkım helal olsun. Sizden de helallik istiyorum. Bizimki de helal olsun. Görüşürüz abi. Allah razı Ya, olsun. sağ olun. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Kısa olsun, aydın havası olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Selamun aleyküm.